1914 ve 1925 yılları arasında üretilmiş tüm model T araçlarının rengi de bu yüzden siyah. Kardashian'ın anne tarafından Erzurum asıllı, baba tarafından da Kars asıllı olduğunu, Avrupa'da görevli Türk diplomatları kişisel girişimleriyle 18 bine yakın Yahudi'yi ölüm kamplarına gitmekten kurtardı. Merhabalar, 20. yüzyıl tarihi olayları ve gazete haberlerini derlediğimiz serinin ikinci bölümündeyiz. Bu haberler dünya tarihinin ve siyasi tarihin kritik noktalarını görmemizi sağlıyor. Aynı zamanda genel kültür anlamında veya kafamızda yeni sorular oluşması anlamında da önemli. Ayrıca yeni bakış açıları kazandırıyor ve kafamızda yeni pencereler açılmasını sağlıyor. Mesela geçen bölümde okyanus ötesine uzun mesafeleri aşarak Avrupa'dan Amerika kıtasına Zeppelin denilen balonla insanların nasıl rahat seyahat edebildiğine bakmıştık. Veya Paris'te 125 sene önce yürüyen bir yaya yolunu görmüştük, ekrana vermiştik. Siyasi tarih olarak İngilizlerin dünyanın yarıdan çoğuna nasıl hakim ve nasıl etki sahibi olduğunu konuşmuştuk. Çocuk haklarından, çocuk işçilerden, insan haklarından, kadınlara verilmeyen haklardan, kadınlara ikinci sınıf vatandaş olarak nasıl bakıldığından söz etmiştik. Bilim dünyası gelişmelerine bakmıştık. Otomobillerin geçmişine, büyük doğal afetler gibi başka çeşitli alanlarında tarihsel boyutlarını ele almıştık. 1911 yılına kadar ki aradaki tarihi bölüme odaklanacağız. Konuların ilerleyen tarihlerle ilişkili bağlantılarını birlikte kurarız. Başka disiplinlerle bağlantılarını da birlikte kurarız. Sadece tarihi olayları bahsetmek, bunları paylaşmak değil, bunların haricinde olayların birbirleriyle bağlantısını çözümleyip daha iyi analiz etmek amacındayız. Evet, başlayalım. 1906 10 Şubat İngilizler en büyük savaş zırhlısını 4 ayda inşa ederek denize indirdi. 3 milyon sterlin maliyeti oldu bu zırhlının. Gazetede bu haber yayınlandığında bu savaş gemisinin 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde olacağı tabii ki henüz bilinmiyor. İngilizlerin sömürgecilik yarışında üstünlüğünü korumak için askeri yatırıma devam ettiğini görüyoruz bu hamleyle. Ayrıca bu geleceği tahmin edilen, geleceğe öngörülen bir dünya savaşına hazırlık içinde yapılmış olabilir. Bizim açımızdan bu geminin önemi Osmanlı'nın teslim anlaşması olan Mondros'un bu gemide yani Agamemnon zırhlısında imzalanmış olması. 7 Mart Fransa'da hükümet kilisenin mallarına el koydu. 1905 yılında Papa'nın yani Vatikan'ın Fransa'daki papazı istifaya zorlaması Fransa'nın din-devlet ilişkisini yeniden gözden geçirmesine sebep oldu. Bu doğrultuda kabul edilen ilkelerden birincisi kamu düzenine aykırı olmamak koşuluyla Cumhuriyet'in din, vicdan ve tören özgürlüğünü garanti etmesi. Yani bunlar kiliseden bağımsız olarak Cumhuriyet'in zaten insanlara sağladığı imkanlar olarak bakılıyor. İkincisi ise Cumhuriyet'in hiçbir dini tanımaması, yani bir din ile ülkenin tanımlanmaması, hiçbir dine yardım etmemesi ve bütçeden ödenek ayrılmaması. Bu tabii hükümetin işine geliyor. Çünkü hükümet bütçesini oluştururken kiliselere para vermek zorunda kalmadığında başka alanlara yatırım yapması kolaylaşıyor. Tabii bu gelişmeler doğrultusunda Fransa'da laiklik hem siyasal hem hukuki açıdan din devlet otoritesinin birbirinden ayrılmasını sağlamış oldu. Zaten teorik olarak Hristiyanlık dininde ahlaki kurallar dışında fert, aile, toplum ve devlet hayatını kuşatıp düzenleyen kurallar ve ölçüler olmadığı için laikliğin kabulü de bu anlamda daha kolay oldu. Ayrıca burada hatırlatmak istediğim bir husus da şu. Şu an Avrupa'da kiliseye sadece gidenler ve Hristiyan olanlar vergi ödüyor. Böylece başka dinden olanlar, mesela Müslümanların ödediği, devlete ödediği vergiler kilise için kullanılmamış oluyor. Bu anlamda adil bir sistem var diyebiliriz. Öte yandan Orta Çağ boyunca kiliselerin halkın kanını nasıl emdiğini ve bugün dahi Avrupa ülkelerinde kiliselere ait mal varlıklarının çok fazla olduğunu, kiliselerin çok zengin olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Evet, 11 Mart Fransa'da maden patlaması, 1200 kişi öldü. Arama çalışmaları 3 gün sonra sona erdirildi ve bulunamayanlar ölü ilan edildi. Madenin içindekilerin de bir kısmı boğularak, bir kısmı zehirli gazlar veya madenin içinde çökmeler sonucu ezilerek hayatını kaybetti. Madenin dışında bulunan işçiler de patlamanın etkisiyle hayatlarını kaybedenler oldu.
Patlamadan hemen sonraki saatlerde 500 kadar madenci yüzeye bir şekilde ulaşabildi. Bunların birçoğu ciddi şekilde yanıkları ve maden gazının etkisiyle dışarıya çıktı. Patlamadan 20 gün sonra 13 kişilik bir kurtulan grup bulundu. Bu kişiler kirişlerin kabuklarını yiyerek, çürüyen bir maden atını yiyerek hayatta kalmış, duvarlardan damlayan suları da içerek susuz kalmaktan kurtulmuşlar. Bunlardan en büyük ikisi 39 ve 40 yaşlarında, en küçük üçü de 18 yaşından daha küçük olarak kurtarılmış. Son kurtulan da 4 Nisan'da bulunmuş. Felaketin ardından maden sahipleri paradan tasarruf etmek için kurtarma girişimlerinin kısa kesildiği yönünde eleştirilmiş sert bir şekilde. 2 Kasım'da Rusya'da Troçki Sibirya'ya sürülmüş. Bolşevik siyasetçi, devrimci ve Marksist teorisyen Troçki, Stalin ve Mao'nun görüşlerine muhalif olarak biliniyor. Kızıl Ordu'nun kurucusu olarak kabul ediliyor. Lenin'in ardından Sovyetlerin ikinci adamı olan ve Lenin'in ölümünden sonra Stalin ile giriştiği iktidar mücadelesini de kaybedip sürgüne gönderilen Troçki, sonrasında önce Kazakistan'a sürgüne gönderiliyor ve daha sonra İçişleri Bakanımız, eski İçişleri Bakanımız Şükrü Kaya'nın aracı olmasıyla Türkiye'ye geliyor. 1929-1933 yılları arası Büyükada'da kalmış ve burada Rus devrimini anlatan bir de kitap yazmış. Sonrasında Meksika'ya kaçmış. Burada da Stalin yanlısı bir İspanyol komünist tarafından öldürülmüş. Stalin'in çok sert bir lider olduğunu biliyoruz. Ailesine de çok acılar çektirmiş. 9 Eylül'de Polonya'da 100 Yahudi katledildi. Bu tür haberlere bu yıllarda sık rastlıyoruz. Avrupa'da genel anlamda bir Yahudi nefreti var bu yıllarda. Bunu anlamaya çalıştım. Çeşitli nedenler öne sürülüyor. Yahudilerin teorisine göre Hristiyanlıkta yasak olan faiz işini Yahudilerin yaptığını, böylece Yahudilerin hem zenginleştiğini hem de borçlu olunan kişiler oldukları için kendilerine bir nefret unsurunun ortaya çıktığını iddia ediyorlar. Bu haberi okuyunca aklıma 2. Beyazıt'ın İspanya'daki Yahudileri ülkemize getirmesi geldi. Bunlarla ilgili koruyucu bir rol oynuyor 2. Bayezid. Seferat Yahudileri deniyor bunlara. Konuyla ilgili 2. Bayezid'in şöyle bir de sözü var. Bu krala nasıl akıllı ve uslu Fernando diyebiliyorsunuz? Kendi ülkesini yoksullaştırıyor ve benimkini zenginleştiriyor. Sinagog sayısı 44'e ulaşan İstanbul'da Yahudi nüfusu 30 bini aşınca şehir Avrupa'nın Yahudi merkezi haline geldi. İkinci Dünya Savaşı Almanya'sından kaçan Yahudilere de yine ülkemize sığınmışlardı ve yardım etmiştik. Avrupa'da görevli Türk diplomatları kişisel girişimleriyle 18 bine yakın Yahudi'yi ölüm kamplarına gitmekten kurtardı. Bu benim uydurduğum bir şey değil. Zaten anlattığım şeylerin hiçbiri varsayıma dayanmıyor. Tamamen tarihi belgelere ve kayıtlara dayanarak anlatıyorum. Okuduğum gazete haberlerini bile başka kaynaklardan teyit ederek kesinleştirmeden buraya almıyorum. Bu 18 bine yakın Yahudi'yi ölüm kamplarına gitmekten kurtarması olayı da belgelere dayanıyor. Tarihte Türklerden daha fazla Yahudilere yardım eden bir millet daha hatırlamıyorum. Bilen varsa yoruma yazsın. Konu çok detaylı ve uzun. Ayrı bir video yapmak lazım. Gelecekte yaparız. Bu videoyu da kaçırmamak için kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Paris'te ilk motorlu otobüs olan otomobil omnibus hattı açıldı. Çok ses çıkaran ve yayalar için ezilme tehlikesi yaratan bu aletlerden Paris halkı memnun. Çünkü bunlar sayesinde daha ucuza bir yerden bir yere gidebiliyorlar toplu taşıma sayesinde. Daha önce omnibuslar atlı olarak yapılan bir çeşit toplu taşıma aracıyken bu otomobil omnibus olarak motorlu taşıtlarla ilk kez 1906'da yapılıyor. Otobüs kelimesindeki auto ile omnibus kelimesindeki bus'un birleşiminden geliyor olmalı diye tahmin ediyorum otobüs kelimesi de. Emrah Safa Gürkan Hoca'nın kanalının adı da Omnibus. Daha önce anlamını bilmiyordum. Bu konuyu araştırırken bunu da öğrenmiş oldum. Tabii kanalın adını bu at arabasından mı, yani toplu taşıma anlamına gelen at arabasından mı, yoksa Latince'deki herkes için anlamına gelen
kelime olan omnibus'tan mı aldığını bilmiyorum. Mutlaka açıklamıştır kendi kanalında ama kaçırmışım demek ki. Videolarını severek takip ediyorum. Bunu da Flu TV'den bu yana izliyorum. Buradan da selam göndermiş olayım. Finlandiya'da kadınlara oy hakkı verildi. İlk kez bir Avrupa ülkesinde kadınlara oy hakkı verilmiş oldu. Rus Çarı demokratları yanına alarak komünistlerle baş edebilmek için meşrutiyet ilan etti. İran'da da meşrutiyet ilan edildi. İran'ı Türkler yönetiyor bu yıllarda, hatırlatmış olalım. İran'daki Azerbaycan Türklerinin Kaçar boyundan olan Kovanlı Türkleri tarafından kurulmuş devlet 1794 yılı ile 1925 yılları arası İran'ı yönetti. Meşrutiyetle ilgili de bir iki söz söyleyeceğim ama Osmanlı'daki meşrutiyetin ilanından sonraya bırakalım onu. 18 Nisan San Francisco ilinde 7.7 şiddetinde 50 saniye süren bir deprem ve onu izleyen yangınlarla yerle bir oldu. Şehir 28 bin bina yıkıldı. Yaklaşık 500 kişi öldü. 100 bin kişi evsiz kaldı. 1906'daki depremi Richter ölçeğinin geliştirilmesinden 30 yıl önce olduğunu da söyleyelim. 16 Ağustos'ta da Şili'de Valparaiso depremi var. 8.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem. Raporlar depremin 4 dakika sürdüğünü bildiriyor. Deprem sonucunda bir de tsunami oluşuyor ve toplamda 3882 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiş. Depremde süre ne kadar uzarsa yıkımın da şiddeti o kadar artıyor. Bölgede önceki sismik aktivitenin kaydı da 1647, 1730 ve 1822 yıllarında yapılmış. Amiral Luis Gomez Carrero'nun emriyle depremden sonra yağma sırasında yakalanan 15 kişi kurşuna dizilmiş. Burada da yağmacıların cezalandırılmasını görmüş olduk. Biz de Kahramanmaraş'ta yaşadık. 2 yıl önce 6 Şubat'ta aynı gün içinde 2 deprem olmuştu ve binlerce insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insanın da hayatı değişti. Çevre illerde de yıkım çok büyüktü. Bu doğal afetin tarifinin kelimelerle yapılması mümkün değil. Kelimeler o duyguyu ve psikolojiyi anlatmama yetmiyor maalesef. Hala Kahramanmaraş depreminin resimlerine ve videolarına bakamıyorum. O yüzden buraya da koymayacağım. Değil Türkiye'de, Kahramanmaraş'ta bile depremi şu anda birçok insanın unutmuş olduğunu biliyorum. Ama depremin sıkıntısını hala yaşayan binlerce insan var. San Francisco'da 120 yıl önceki deprem sonrası görüntülere bakınca bir kez daha anladım ki ölümlerin çoğu depremden değil, ihmalden kaynaklanıyor. Çünkü San Francisco'daki görüntülere baktığımızda hala binaların parçalarının dökük ama binaların dik olduğunu görüyoruz. Bu da insanların deprem yüzünden değil, kötü inşa edilmiş veya denetimleri yapılmamış binalar yüzünden öldüğünü bize gösteriyor. İhmalden kaynaklandığını gösteriyor. Evet, bu bölümde bu arada çok can sıkıcı ilerliyor. 18 Eylül'de Hong Kong'da tayfunla birlikte gelen yüksek dalgalar sonucu 10.000 kişi hayatını kaybetti diyor 18 Eylül gazete haberi. 3 Kasım'da da SOS acil uluslararası yardım sinyali olarak kabul edilmiş. Bu kadar üst üste facianın da aynı yıla gelmesi muhtemelen tesadüf değil. Bilimsel bir açıklaması mutlaka vardır diye düşünüyorum. 1907 yılındayız. 11 Ağustos haberinde Pekin'den başlayan otomobil yarışının finish noktası olan Paris'e 62 günde ulaşıldığı yazıyor. Yeni yaygınlaşan otomobil tutkunluğu bu yıllarda sınırları zorluyor. 2024'te bu rallinin 8.'si düzenleniyor. Klasik otomobillerle düzenleniyor. 70 klasik araç katılmış ve Gürcistan üzerinden Türkiye'den de geçerek Paris'e ulaşmış arabalar 2024'te belki savaştan dolayı rota Türkiye'den çizilmiş olabilir. Normal güzergah farklı çünkü Türkiye üzerinden değil. Eylül haberi, bu biraz magazin biraz da ekonomi haberi. Afrika'da bir kabile lideri, kabile kralı olarak geçmiş haberde, tacını, tahtını, 30 karısını, tebaasını 1 milyon frank karşılığında satışa çıkarmış. Ekonomik sıkıntıyı satarak mı aşmaya çalışıyor yoksa parayı alıp başka bir yere mi göç etmek istiyor, bunu bilmiyorum. 8 Kasım'da bir gazete fotoğrafı kablo ile Paris'ten İngiltere'ye gönderdi.
1907'de kablo yoluyla bir fotoğraf gönderilmiş. 2 Şubat'ta Almanya'da bir fizikçi de 100 metre uzaktan fotoğraf çekerek şov yapmış. Buna da telefotoğraf demişler o günlerde. Evet, 1908 yılına geldik. 14 Ocak Panama kanalının maliyeti açıklanmış, 60 milyon sterlin olarak. Dikkat ediyorsanız sürekli sterlin üzerinden veriliyor haberlerde para birimi. Bunun sebebi de İngilizlerin dünyaya hükmetmesi ve İngilizlerin çok güçlü olması. Bu nedenle para birimlerinin de bütün dünyada geçerli olmasını sağlıyor bu güç sayesinde. Günümüzde de biliyorsunuz para birimi dolar, ama önümüzdeki günlerde de doların pozisyonu riske girebilir Trump sayesinde. Panama Kanalı Atlantik ve Pasifik okyanuslarını bağlayan 65 kilometre uzunluğundaki mühendislik harikası 1914'te 375 milyon dolar maliyetle tamamlanmış. Panama kanalından bir geminin geçiş ücreti taşıdığı yükün ağırlığı, türü ve geminin büyüklüğüne göre 300 bin dolara kadar çıkabiliyor. 15 bin dolar da minimum tutar geminin geçmesi için. Bazı durumlarda daha ek ücretler de, başka ek ücretler de uygulanabiliyor. Videoda da gördüğünüz gibi önemli bir mühendislik var. Gerçekten muazzam. Panama kanalı gemiciler için müthiş bir kolaylık sağlıyor. Amerika, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'nın arasından Pasifik Okyanus'a ulaşmayı sağlıyor. Böylece dünya ticaretinde de işi bayağı kolaylaştırıyor. Sattığı için. 2 Şubat Portekiz Kralı ve oğlu suikast sonucu öldürüldü. Öldürüldükten 2 sene sonra da Cumhuriyet ilan edildi Portekiz'de. 23 Temmuz'da da ülkemizde, yani Osmanlı Devleti'nde 2. meşrutiyet ilan edildi. Meclise 140 Türk, 135 azınlık girdi meşrutiyetten sonra. Osmanlı'da İttihat ve Terakki, yani Birlik ve Kalkınma Cemiyeti'nin baskıları ile ilan edilen meşrutiyet. Bundan bir ay önce İngilizlerin Ruslarla Reval'de görüşmesi var. Konu Makedonya ve İttihatçılar Ruslarla İngilizlerin gizli bir anlaşma yaptığını iddia ediyor ve Sultan II. Abdülhamit'e baskıyı arttırıyor. Sultan II. Abdülhamit'in mecliste yaptığı açılış konuşmasında şöyle diyor. Şüphem odur ki çeşitli milletlerden olan vekiller milletin ortak menfaati için değil, kendi mensup oldukları millet için çalışacaklardır. Padişah bu sözüyle Osmanlıcılık fikrine kendisinin de inanmadığını görebiliyoruz. Biraz önce Rusya ve İran'daki meşrutiyete geçiş haberlerini söylemiştik. Konuyla ilgili şöyle bir yorum yapayım. Doğudaki medeniyetlerin Cumhuriyete geçişinde ara formül olarak bu yönetim şeklini benimsediklerini değerlendirebiliriz. Hem hükümdardan vazgeçmiyorlar hem de halkın seçtiği kişilerin kendilerini temsil etmesini istiyorlar. Ayrıca bence meşrutiyet Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'de Cumhuriyeti halka anlatmasını, halkın bunu benimsemesini kolaylaştırdığını düşünüyorum. Türk halkında kısmi de olsa bir seçme seçilme bilinci meşrutiyet sayesinde muhakkak oluşmuştur diye düşünüyorum. Bosna Hersek ve Bulgaristan'a Osmanlı'nın kaybedişini yazıyor 5 Ekim'de. Avusturya Macaristan Bosna Hersek'i topraklarına katmış. Bir gün sonra Girit Yunanistan'a katılmış ve Bulgaristan da aynı yıl içinde bağımsızlığını maalesef ilan etti. Otomobillerle ilgili bir haberle devam ediyoruz. Model T Ford tarafından piyasaya sürüldü. Genellikle orta sınıf Amerikalılar için otomobil yolculuğunu mümkün kılan ilk kitlesel olarak uygun fiyatlı otomobil olarak kabul edilir. Nispeten düşük fiyat, kısmen de Ford'un bireysel el işçiliği yerine montaj hattı üretimini içeren verimli bir imalatın sonucuydu. Montaj hattı derken işçiler bir arabanın başında çalışarak o arabayı yapmak yerine bir montaj hattında her işçinin önüne geliyor parça ve bu parça üzerinde çalışarak araba tamamlanıyor. Bu şekilde seri üretimden tasarruf sağlanmış oluyor. Fiyat 1910 yılında 780 dolardan 1924'te 290 dolara kadar düşmüş maliyet. Bu günümüz parası cinsinden 2023 yılında hesaplanan şekliyle 25.506 dolardan 5.156 dolara düşmesine denk geliyor. T modeli 20 beygir gücünde
ve araç 64-72 km/saat arası hız yapabilen bir motoru var. Ford Motor Company'ye göre Model T'nin yakıt tüketimi 11 ila 18 litre arası 100 kilometrede. Bu motor benzin, gaz yağı veya etanol ile çalışabiliyordu. Bir de Ford'un bu konuda Henry Ford'un bir felsefesi var. Fordizm felsefesi deniyor buna. Bu felsefeyi bir üründen çok sayıda, çok ucuza ve çok hızlı üretmek olarak tanımlanıyor. 1914 ve 1925 yılları arasında üretilmiş tüm Model T araçlarının rengi de bu yüzden siyah. Yani maliyeti ucuzlaştırıp olabildiğince tüketiciye araç sahibi yapmayı amaçlıyor. Günümüz kapitalist sistemindeki vahşi kapitalizmin, vahşi şirketlerinin aksine çok enteresan bir strateji izliyor. Ford, tüketiciliğin dünya barışını sağlamaya yardımcı olabileceğine inanıyordu. Maliyetleri sistematik olarak düşürme konusundaki kararlılığı Kuzey Amerika genelinde ve 6 kıtadaki büyük şehirlerde otomobil bayiliklerine olanak tanıyan franchise sistemi de dahil olmak üzere birçok teknik ve ticari yeniliğe yol açmış. Bir yerde duymuştum, kaynağından pek emin değilim. Argonomi diye bir kanal var YouTube'da. Çok hoşuma gidiyor. Çok nadir video atıyor ama çok kaliteli videoları var. Göz atmanızı tavsiye ederim. Sanki Otosan olarak Vehbi Koç'un seri üretimini yaptığı Anadolu model araçların motorunu Ford'dan aldığını, bu şekilde ilk kez Ford'un başka bir araca motorunu vermesi. Yani bu konuda Ford'u ikna ederek üretildiğinden bahsediliyordu. İzlediğim, hatırladığım kadarıyla. 30 Aralık'ta Sicilya'da 100.000 kişinin depremden dolayı öldüğü gazete haberi var. Gazete haberi bu şekildeydi ama rakam bana çok yüksek gelince bir bakayım dedim. Sicilya için bence rakam çok yüksekti. Wikipedia'da 555 kişinin bu şeyde hayatını kaybettiğini, bu depremde hayatını kaybettiğini yazıyor. Biraz yanılma payı var gibi. Buradan da dönemin gazete haberlerinin ne kadar güvenilir olduğunu sorgulayabiliriz. Tarih böyledir. Zaten kaynakları sürekli sorgulamak ve birbirleriyle karşılaştırma yapmak gerekir. Tarihi anlatırken, yansıtırken ya da yazarken. 1909 31 Mart vakası. 33 yıllık saltanatın ardından Abdülhamit tahttan indiriliyor. Yerine 5. Mehmet Reşat tahta geçiyor. Kısaca bahsetmek gerekirse meşrutiyetin ilanından rahatsız olan grupların ayaklanmasına karşı isyanın hareket ordusu tarafından bastırılması olayı meşrutiyet ilan edilirken batılılaşma karşıtlığı var. Tepki önemli ölçüde hocalardan ve medreselerden geliyor. Tabi bu medreselerin ve hocaların çeşitli tarikat ve cemaatlerin toplum içinde bazı ayrıcalıkları vardı Osmanlı'da. Halk üzerinde de etkileri var, esnaf üzerinde etkileri var. Bu etkiyi menfaatlerini kaybetmek istemedikleri için tepki gösteriyorlar. Toplumumuzdaki başta kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına günümüzde hala duyulan nefretin kaynağı da bence bugünlerin kalıntısı. Bu nasıl kaldı? Belgesiz, kayıtsız bir takım uydurma hikayelerle kurtuluş mücadelemizi, onurlu Osmanlı subaylarımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrolarını itibarsızlaştırma çabaları. Ama şunu da gözlemliyorum ki bu uydurma tarihle verilen zararı her geçen gün telafi ediyoruz. Gençler her geçen gün daha da bilinçleniyor. Bu kanalın ve videoların amacı biraz da bu. Türk gencinin bir nebze olsun bilinçli olmasını sağlamak. Eğer siz de buna katkıda bulunmak isterseniz kanala abone olmayı ve destek olmayı, bu şekilde bu bilinci geniş kitlelere ulaştırmamızı destekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. 13 Nisan Ermeniler Adana bölgesinde Türk köylerine basarak kadın ve çocukları katletti. Taşnaklar ve hınçaklar başta olmak üzere yurt dışından ithal son model silahları ile köyleri basmışlar. Karşılık veren Türk grupları da olmuş. Binlerce kişi hayatını kaybetmiş. 1780 Zeytun Ermenileri Osmanlı İmparatorluğu yönetimine karşı Ermenilerin ilk silahlı isyanıdır. 26 Ağustos 1896'da da bir grup Osmanlı Bankası'nı basarak dünya kamuoyunun, bir grup Ermeni Osmanlı Bankası'nı basarak dünya kamuoyunun ilgisini çekmeyi denemişler. Önceki bölümde bahsetmiştik. 2. Abdülhamit'e Yıldız suikastini düzenlemişlerdi yine Ermeniler. 21 Temmuz 1905 Yıldız suikasti teşebbüsü.
toplamda Ermenilerin 30 isyan girişimi olduğundan bahsediliyor. Söylemek istediğim bir iki bir şey de Kim Kardashian'la ilgili. Kim Kardashian'ın anne tarafından Erzurum asıllı, baba tarafından da Kars asıllı olduğunu ve buradan dedelerinin Amerika'ya yerleşmiş olduğunu belirtelim. Ermeniler Osmanlı'da milleti sadıkı olarak anılırdı ve çok itibarlı bir milletti. Tebai sadıka ve çeşitli kritik görevlerde yer almışlar. Tercümanlık ofisinde çalışmışlar, Dışişleri Bakanlığı yapmış olanları var, milli mücadeleye katkı sağlayanları var. Tarihi veya olayları, kişileri değerlendirirken bence şuna dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. Geçmişte bir milletle savaşmış olabiliriz, sorunlar yaşamış olabiliriz, bireysel kavgalarımız da olabilir ama bu durum o milletteki herkesin aynı olduğu anlamına gelmez. Bir suçu tüm topluma mal edemeyiz. Az önce Yahudilerle alakalı da sürekli bir genellemelerle kendimizi ya da devletimizi kısıtlamak bana çok anlamsız geliyor. Kola dökmek falan. Hukukta vardır. Kimse babası yüzünden hapse girmez. Her koyun kendi bacağından asılır demiş büyüklerimiz. Bu durumu da böyle değerlendiriyorum. Süfrajet, seçme seçilme hakkı isteyen kadın demek. Bristol garında bu kadınlardan bir tanesi Churchill'in yüzüne tükürmüş. Bu tarihte süfrajet bu dönemdeki bir kadın hareketi. Katalonya'da çıkan isyanda 1000 kişi ölmüş. İspanya'nın Katalunya bölgesinde 800 bin kişilik bu bölgede ayaklanma bir şekilde bastırılmış. Bu yıllarda İspanya önemli sömürgelerini kaybetmiş durumda. Küba'yı ve Filipinleri kaybetmiş durumda. Son olarak Fas'ın kuzeyinde bir bölgeyi elinde tutuyor. Bu bölgeyi de elinde tutması için askere ve orduya ihtiyacı var. Bu bölgede önemli madenler var ve jeopolitik açıdan önemli. Katalunya bölgesinde çocuklarını askere göndermek istemiyor insanlar ve savaş karşıtı davranıyorlar. Buna trajik hafta deniyor. 25 Temmuz 2 Ağustos 1909 tarihleri arası. Başta Barcelona olmak üzere bütün Katalonya'daki işçilerin anarşistler, sosyalistler ve cumhuriyetler önderliğinde başlayan hareket. Bu yüzden direnişçiler Afrika'ya yedek kuvvet yollamak için yapılan askeri alma çağrılarına karşı oğullarını savaşa göndermek zorunda olmadıklarını söylüyorlardı. Bu gelişmeden sonra hükümet sıkı yönetim ilan etti. Barcelona'da bulunan birliklerin çoğu işçi kökenli olduğu için ateş etmeyi reddettiler. Hükümet bunun üzerine Valencia, Pamplona ve Burgos'ta bulunan birlikleri Barcelona'ya yolladı ve isyanı bastırdı. 1910 18 Ocak Çırağan Sarayı yangını. 2,5 milyon altın harcanarak yapılmış olan saraydaki yangın sonucu Osmanlı parlamenter geleneğinin önemli 35 yılı bütün delilleri ve evraklarıyla ortadan kalkmış yangın yüzünden. Fransa'da aşırı yağışlar sonucu Sen Nehri taşmış. Paris'te sokaklar kanal haline gelmiş. Kayıkla filan gezmişler. 1910 büyük Paris sel felaketi olarak Fransa'nın Paris kentini sular altında bırakmasıyla meydana gelen bir felaket. 8 metre civarında nehrin sularının yükseldiği söyleniyor. Yaklaşık 34 milyon franka yani bugünün para birimiyle 1,5 milyar dolara mal olmuş bu sel. Bu kadar büyük hasara rağmen hiçbir ölüm bildirilmemiş. Evet. 18 Mayıs'ta Halley kuyruklu yıldızı görülmüş. Yaklaşık 76 yılda bir görülen Halley kuyruklu yıldızına yönelik ilk gözlemleri Çinliler yapmış. Milattan önce 240 civarında bunun kaydı tutulmuş. 1758, 1835, 1910 ve 1986'da yeniden ortaya çıkan kuyruklu yıldızlar. Bir de şöyle bir dipnot var. Hesaplamalara göre milattan önce 12. yılda görülen Halley kuyruklu yıldızı Hristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil'in Yeni Ahit'inde geçen ve Peygamber İsa'nın doğumu ile ilgili öykünün anlatıldığı bölümlerde o gün göründüğü anlatılan Bethlehem yıldızı olduğu sanılıyor. Bu durumda sonradan saptanan miladi takvimin başlangıcı olan 0 yılı değil, milattan önce 12 olmalıydı. 12 yıllık bir sapma da orada olduğu tahmin ediliyor. 22 Haziran'da tifo aşısı bulundu. Henry Vincent tarafından ABD nüfusu 92 milyona ulaştı. 5 Temmuz'da
Jeffries Johnson boks maçı var. Bu boks maçı enteresan. Bununla ilgili bilgileri şuradaki ekranımdan vereceğim. Evet, 1908'de ilk siyah dünya ağır siklet şampiyonu oluyor Johnson. Eski bir ağır siklet şampiyonu olan Jeffries, beyaz olan Jeffries, Johnson'la dövüşmek için emeklilikten döndü. Büyük Beyaz Umut lakabını almış. Yenildikten sonra da birçok beyaz öfkelenmiş. Johnson'ın zaferini kutlayan siyah insanlara saldırmaya başlamışlar. Şimdi olay önce sportif bir faaliyet olarak zaten çok büyük. Bu çok büyük sportif faaliyetin sonucunda da baskıya ve ırkçılığa uğrayan siyahiler bu maçı siyahi bir sporcu kazandığı için aşırı derece mutlu oluyorlar. Dönemin çok büyük bir organizasyonu. O dönemin parasıyla beyaz sporcuya Johnson'ı yenmesi halinde 120 bin dolarlık bir ödeme teklif etmişler boks organizatörleri. 2 gün içinde de 6 farklı eyalette 10 kişi hayatını kaybetmiş. Yüzlerce insanın da yaralandığı tahmin ediliyor. İsyanlardan sonra birçok eyalette ve yerel hükümetler daha fazla ırk isyanına yol açtığı için dövüşü tasvir eden sinema filmini yasaklamış. Boks filmleri de eyaletler arası taşımasını yasaklamışlar. 1940'a kadar bu yasak devam etmiş. Amerika'da ülke çapında bir ırk isyanının da ilk örneğiymiş. 13 Ağustos Florence Nightingale ilk hemşire olarak bilinir, ölmüş. İngiliz sosyal reformcu, istatistikçi ve hemşire, modern hemşireliğin kurucusu. Kırım Savaşı'nda eğitim alan hemşirelerin yöneticisi olarak öne çıkmış, savaşta yaralanan askerlerin tedavi ve bakımlarını yapmış, hemşireliğe son derece olumlu bir itibar kazandırmış. Özellikle gece gündüz demeden yaralı askerlere baktığı için kendisine lambalı kadın denmiş. Evet, Florence Nightingale 4 Kasım 1854 tarihinde İstanbul'a gelmiş. Üsküdar'da Selimiye kışlasındaki hastanede görev almış. İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca biliyormuş. Temel düzeyde de Grekçe ve Latince biliyormuş. Aynı sene Tolstoy'un öldüğü haberi de var. 22 Ağustos'ta Lev Tolstoy'un Savaş ve Barış kitabının yazarı. 22 Ağustos Uzak Doğu'nun sömürgeci devleti olan Japonya Kore'yi topraklarına katıyor. Japonlarla Korelilerin ilişkilerini anlatan çok güzel tarihi bir film önermek istiyorum burada. My Way, Benim Yolum. Film gerçek bir hikayeden uyarlanmış. Filmi izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Yüzyılın başları kadın modası ile ilgili birkaç bilgi ve görsel aktarmak istiyorum. Kadınların daha aktif bir yaşama geçmeleri kendilerinde daha basit giysiler ve daha kullanışlı giysiler giymesini teşvik ediyordu. Kadınların ev dışına çıkmaları, yüksek öğrenime gitmeleri, ofis işlerinde yer almaları beyaz yakalı olarak aktif açık hava sporlarına katılmaya başlamaları. Mesela bir önceki bölümde Paris Olimpiyatlarında da görmüştük. Kadınların tenis raketini sallamasına, golf topuna vurmasına izin verecek kıyafetlerin geliştirmesine imkan sağladı moda. 1900'lerin başında. Yani spor giysiler de ortaya çıkmaya başladı. Beyaz yakalı işlerde çalışmaya başlayan kadınlar arasında terzi işi takım elbiseler daha popüler hale geldi. Fırfırsız takım elbiseler ofis işi yapan kadınların daha erkeksi görünmesini ve erkek egemen ortama uyum sağlamasını kolaylaştırdı. Kısa sürede üniversiteye giden kadın sayısı da arttı. Üniversiteli kızlar arasında popüler bazı kıyafetler oldu. Tipik bir üniversiteli kızın giydiği kıyafet. İşte genellikle güncel modadan daha kısa bir etek veya işte günümüzde kot pantolon ve tişörtün eş değeri gibi düşünebilirsiniz. Çocuklarda moda, kızlarda ve erkeklerde de yani erkeklerde denizci üniforması, kızlarda yine e, çocuklara özel büyük kadınların taktığı gibi şapkalar vesaireler
Akşam elbiseleri düşük dekolte, kısa kolları daha açık yapılıyormuş. Bunların da örneklerini zaten ekrana veririz. Erkek giyimiyle de ilgili mesela şu görüntülerden bugünle aradaki 125 senelik farkı görebiliriz. Ben bir fark göremiyorum. Kadınlarda bu kadar değişime rağmen erkeklerde değişim olmaması gayet açıklanabilir bir şey bence. Kızlarda açık renkler, danteller popüler. Son olarak bu yıllardan birkaç film ve bir iki döneme ait ses kaydını sizlerle paylaşarak bölümü bitirelim. Umarım beğenerek izlemiş veya dinlemişsinizdir. Ben hazırlarken çok keyif aldım. Biraz yoruldum ama olsun değdi. Yorumlarınızı mutlaka yazın. Bu şekilde daha iyi içerikler hazırlamama yardımcı olmuş olursunuz. Mutlaka tavsiyeleriniz varsa yazın. Evet, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz diye umut ediyorum.